Merhaba arkadaşlar, Mat Mimarisi kanalımıza hoş geldiniz. Oyun sonu derslerimize devam ediyoruz. Oyun sonu satrançta belli bir tecrübeye ulaşmış birçok antrenör ve satranç sporcusu oyun sonunun önemini anlamıştır. Bu yüzden piyon finalleriyle ilgili derslerimize devam ediyoruz. Birinci Dünya Şampiyonu William Steins, satrançta zaferi korumak için oyun sonunu bilmek önemlidir demiştir. Oyun sonunun önemini Birinci Dünya Satranç Şampiyonu da bize anlatmıştır. Oyun sonu çalışmaya başlamadan önce bilmemiz gereken birkaç kavram ve konum var. Bunlardan bir tanesi kare kuralı, diğeri köşe piyonu konumları ve zugzwang. Öncelikle kare kuralından bahsedeceğim. Bir piyonu terfi etmek istiyorsak bu piyonu sürmeli miyiz yoksa sürmemeli miyiz? Bunun kararını vermek için piyonu da sayarak ulaştığı terfi karesine kaç birim var onu belirliyoruz. Örneğin burada 5 birim ve rakip şaha doğru 5 birim işaretleyip kareyi oluşturuyoruz. Eğer rakip şah karenin dışındaysa burada olduğu gibi o zaman piyonu sürebiliriz. Peki bu kare kuralını unutursak ya da bu kare kuralı nereden geliyor diye sorarsak, bakın burada en son konumda piyonu ve terfi edeceği kareye piyonu da sayıp kare çizdiğimiz zaman 2 birimlik bir kare oldu. Rakip şah karenin içindeyken biz bu piyonu süremeyiz çünkü kaybederiz. Şimdi buradaki örnekte piyonu sürmeliyiz yoksa şahla mı gelmeliyiz? Bunu anlamak için öncelikle piyonun bulunduğu yeri de sayarak kare çiziyoruz. 5 birim ve rakip şaha doğru 5 birimlik kareyi çizdik. Rakip şah bu karenin dışında. O halde piyonu sürebiliriz. Diyelim ki şahla yaklaştık. Şahla yaklaşırsak arkadaşlar oyun berabere oluyor. Çünkü rakip şah köşeye yerleşirse oyun beraberedir. Ne olursa olsun köşeden çıkmaz ve oyun en sonunda pat olur. Burada kareyi çizdiğimiz zaman rakip şah karenin dışında, o halde güvenle piyonu sürebiliriz. Bakın yine işaretledik. Karenin dışında, o halde yine sürebiliriz ve yine karenin dışında sürebiliriz ve bizlere terfi ettik. Bunu daha iyi anlamak için bu örneği vermek istiyorum. Beyazların fazladan piyonu var. Eğer beyazlar burada şahla piyonlarına yardımcı olmaya çalışırsa oyunu kaybeder. Çünkü kara şah daha aktif. Bu arada rakip şahın piyonları durdurabileceği en kısa yol burada kırmızıyla işaretlediğim piyonu sürmeden önce kareyi belirleyelim. Kaç birimlik kare? Tabii ki piyonu da sayıyoruz. 3, 6. Rakip piyona doğru da 6 birimlik bir kare çizdik ve rakip şah bu karenin içinde. O halde piyonu sürersek rakip şah yetişiyor diyebiliriz. Sürdük. Rakip şah geldi. Tekrar kareyi çizdiğim zaman bu sefer 5 birimlik bir kare. Rakip şah da karenin içerisinde. En kısa yolun çapraz yol olduğunu söylemiştim. Eğer burada rakip şahın en kısa yoldan ulaşmasını engellersek zaman kazanırız. Buradaki hamleyi videoyu durdurup tahmin edebilirsiniz. Daha sonra devam edebilirsiniz. Sizin için daha faydalı olur. İşte burada F6'dan piyon fedası yapıyoruz. Eğer piyonu yemeyip şahı yaklaşırsa zaten bu piyon yedi ve sonra terfi etti. Bu yüzden siyahlar piyonu yemek zorunda. Bakın şahın ulaşacağı en kısa yolu kendi taşıyla kapattık ve piyonu sürebiliriz. Şah yaklaşırsa bir anlam ifade etmez çünkü piyona yetişemiyor. En kısa yolu kendi taşıyla kapattı. Piyonu sürdüğümüz zaman siyahların şöyle bir karşı hata var. Bunu da anlatmak istiyorum. Piyon ilerledi. Evet, daha önce vezir oldu ama siyah piyon da güçlendi. Vezirle bu piyonu durdurmak için dikkatli olmamız lazım. Çünkü F piyonu, eğer rakip şah köşeye geçebilirse oyun beraber olur. Burada birkaç tane seçenek var ama ben şunu göstermek istiyorum. Şah C1. Evet, piyonu sürdü. Bu da vezirle piyonun terfi edeceği kareyi kontrol ettik. Evet, şah orayı tuttu. Birazdan amacı piyonu terfi etmek. Ama vezirle şah çektiğimiz zaman şah çıktı. Bakın bu teknik bir yöntemdir. Veziri piyonun önüne getirdiğimiz zaman artık şah piyonun ilerisine geçemiyor. Sonrasında kendi şahımızla yaklaşıp bu piyonu kazanabiliriz. Bir de bu örneği inceleyelim. Daha fazla iki tarafında 2 tane piyonu var. Özellikle bu konumda zugzwang kavramını bilmemiz gerekiyor. Diyelim ki G piyonları yok.
sıra kimde olsun isterdik? Beyazlar derdi ki sıra bende olmasın, kara şah hamle yapsın, ben piyon alayım. Ki siyahlar ne der? Sıra bende olmasın, beyazlar hamle yapsın, ben piyonu kazanayım. İşte keşke sıra bende olmasaydı diyorsak zugzwang var demektir arkadaşlar. Burada hamle sırasını rakipte bırakmak için piyonla yaptığımız hamle çok önemli. Eğer piyonla aceleyle G4 oynarsak E5 ile cevaplar ve bakın sıra kimde kaldı? Beyazda. Beyaz şahla oynadığı zaman piyonu kaybediyor. Yani beyaz keşke sıra bende olmasaydı diyor. O yüzden o zaman beyaz şah zugzwang'da kaldı ve oyunu kaybetti. Bu yüzden piyonlarla yapılan hamleler hayati önem taşımakta. Hesaplama yapmalı. E3 oynarsa burada. Evet, şimdi G4 hamle sırası siyahta kaldı. Siyahlar keşke hamle sırası bende olmasaydı diyor. Hamle yaptığı zaman oyunu da kaybediyor. Burada E4 sürüşünden sonra zugzwang'da kaldığı için oyunu kaybediyor arkadaşlar. Zugzwang ilerleyen oyun sonu derslerimizin temelini oluşturmakta. O yüzden bu kavramın iyi anlaşılmasını tavsiye ederim. Anlayamadıysanız videoyu tekrar inceleyebilirsiniz. Ve bu konuma bakalım. Evet, piyon sayısı eşit. Sıra siyahlarda bu konumda. Ve piyonlarla yapılan hamlelerin çok önem arz ettiği bir konum. Beyazların 2 tane piyonu var ve şahı bu piyonları koruması gerekiyor. Korumazsa kara şah bunları alacak. Eğer burada siyahlar A6 oynarsa dikkat edin, beyazlar A5 sürüşüyle bir piyonla 2 piyonu birden durdurdu. Çünkü artık siyahlar piyonuyla oynayamaz. Bir adım atsa bile geçerken alırız ve sonrasında daha önce vezir olur. Bu yüzden burada A5 sürüşüyle 2 piyonu da durdurdu. Neyle hamle yapacak? Tabii ki şahla. Şahla yaptığı zaman buradan geçer piyon elde edip sonrasında da bakın siyahlar eğer piyonu olmasaydı oyun patladı. Yani keşke sıra bende olmasaydı diyor. O zaman zugzwang'da demektir. Burada piyonu 2 adım sürdüğü zaman geçerken alır ve bu durum pat değil. Şah hamle yapamıyor ama piyon hamle yapabilir. Piyon yaptığı zaman sürdü. Gelince burada kale dahi olsa şah çekti ve mat etti. Piyonlarla yapılan hamleler bu yüzden çok önemli. Oyun sonunda hayati önem taşımakta. Burada A6 sürdüğü zaman beyazlar bir piyonla 2 piyonu durduruyor. B6 yaparsa aynı şey olmuyor. Şahla oynadığı zaman A6, tekrar şahla oynadığı zaman bakın şimdi B5 alsa ya da sürse fark etmez. Piyon ilerler ve piyon tek başına vezir olabilir mi diye baktığımız zaman neyi çizelim? 4 birimlik bir kare. Şah bunun içinde mi? Değil. Halde piyonu güvenle sürebiliriz. Piyon vezir olur. Piyon finali ile ilgili bu videomda anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Piyon finali ile ilgili çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kanalımızı faydalı buluyorsak abone olup videoları beğenmeyi unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.